Büyük borcamda 40 santim. Sevgiyle. Bakın bak Allah Allah. Pasta hazırlıyorum. Çayı demleyince haber vereceğim. Gelirsiniz, tamam mı? Görüşürüz. Evet sevgili seyircilerim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Komşulara pasta hazırlayacağımı, çay demlenince buyurun bize gelin demek için onlarla bir kısa sohbet yaptık. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için şöyle güzel bir gelin pastası hazırlayacağım. Büyük borcamda böyle altta keki, kreması, bol Hindistan ceviziyle güzel kremsi yapısı, böyle pamuk gibi bir pasta olacak. Yapımı da son derece kolay. Muzlu, üzeri Hindistan cevizi. Efendim 4 tane yumurtaya ihtiyacımız var. Kekinde sevgili seyirciler 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Burası kek bölümü. Hemen diğer bir kremaya geçelim. Kremada 1 litre süt, 1 paket krema. Krema yoksa toz şanti de olabilir. 1 bardak toz şeker, 1 bardaktan 1 parmak eksik un. Çorba kaşığı da 3 çorba kaşığı yapıyor. 2 çorba kaşığı nişasta, 1 paket vanilya. Keki ıslatmak için ise 2 bardak süt, 2 çorba kaşığı toz şeker, üzerinde 1 su bardağı Hindistan cevizi, 2 tane muza ihtiyacımız var. Tüm detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Şimdi önce kek ile başlıyoruz. 4 tane oda sıcaklığında yumurta çok önemlidir değerli seyircilerim. Oda sıcaklığında olmasına önem verelim. Kekin performansını artırması açısından. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Güzel şöyle severek hazırlanmış tatlar olsun sofralarımızda. Evet, 4 adet yumurtayı karıştırma kabının içerisine kırıyorum değerli seyircilerim. Evet, şimdi yumurtalar kırıldıktan sonra şekerle 3 dakika, bilemediniz 4 dakika kadar mikserin en yüksek devirinde köpürtüyoruz. Buradaki amaç performansı, yani kekin yükselişini güzel neticeye kavuşturması için. Evet, şimdi şeker ve yumurta mikseri çalıştırıyorum, köpürtüyorum, detaylarıyla devam ediyoruz. Evet sevgili seyircilerim, kıvamını paylaşıyorum. Bak görüyor musunuz? Ne güzel akıyor. Köpük köpük krem bir yapıya kavuştu. Hemen bakın çok kolay. 4 tane yumurta kırıldı. 1 bardak şeker ile köpürtüldü. Şimdi elekten 1,5 su bardağı un eleyeceğim. Hemen un ölçümüzde gramaj isteyen seyircilerim oluyor. Dünyanın her yerinden bizi takip eden seyircilerimiz var. Onlar için söyleyeceğim. Silme kaşık un 12 gram. Karşıma not yazdım, oradan bakıyorum. Tepeleme dolu olursa 27 gram un yapıyor sevgili seyirciler. 1 çorba kaşığı kaşık ile ölçerseniz ununuzu. Evet, şimdi güzelce şöyle elekten eliyorum. Görüyor musunuz? Bakın elemeseydik şu pıtırcıklar, topakçıklar bizim kekin performansına çok etki yaparlardı. Yükselmesine. Netice almakta zorlanabilirdik. Ama şimdi bakın elediğimiz zaman böyle bir sorun yaşamıyoruz değerli seyircilerim. Fırın kabımı yağladım. Şimdi son bir kere daha bir döndüreceğim. İsterseniz bu işlemi normal çırpma teliyle de yapabilirsiniz. Ben hazır şu anda mikserle devam ettiğim için şeyi bozmayayım dedim. Kolaylık devam etsin. Evet, sadece karışımı sağlamış olduk böylelikle. Mikserimizi mutlaka fişten çıkaralım. Ondan sonra tellerini sökmeye çalışalım. Allah korusun şöyle parmaklar araya giderse, fişte olursa eliniz değebilir, çalışabilir. Ve çok mutfakta buna benzer kazalar yaşanıyor. Kaza yaşanmaması için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yağlanmış olan fırın kabının içerisine hazırlamış olduğum gelin pastasının kekini dökeceğim.
Şimdi hemen buradaki cam kabımızın ölçüsünü vereceğim. Sevgili seyirciler, 26'ya 40 santim. Burası bor camların, yani fırın kaplarının en büyük boy olanı bu. Bunlar boy farklı modelleri var ya sevgili seyirciler. Onların en büyük boyu. Evet, hazırlamış olduğumuz kek harcımızın son damlasına kadar yağlanmış olan fırın kabımızın içerisine aldıktan sonra şöyle bir güzel yayıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırının alt katına gönderiyorum. Yaklaşık olarak sevgili seyirciler 170 derecede 20 dakika, bilemediniz 25 dakika. Hemen bir kürdan batıracağız. Performansına bakacağız. Herhangi sıvı var mı yok mu? Sıvı olmadığı zaman kek pişmiş demektir. 20 ile 25 dakika arasında pişiyor kekimiz. Fırın yolculuğu başlıyor ama şöyle bir vuruyorum. Sallıyoruz ki denge. Her taraf aynı dengede olsun diye. Tamamdır. Evet, fırın yolculuğumuz başladı. Süremize bakıyoruz. 20 dakika sonra kontrol edeceğiz. Toparlıyorum ve krema diyoruz. Evet efendim, şimdi sıra geldi değerli seyircilerim kremayı hazırlamaya. Kekimizi fırına gönderdik. Kremanın hazırlanışı, gelin pastası çok kolay hazırlanması. Çok da bereketli, aile boyu gelen misafirlerinizi, çaya gelenleri de güzel ağırlayabileceğiniz güzel bir pasta oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun, sevgi olsun, muhabbet olsun, huzur olsun evlerinizde sevgili seyircilerim. Burada 1 litre sütü döktüm. Hemen ocağın altına yakıyorum ve buraya bir su bardağı toz şeker. Kaç gram? 170 gram geliyor. 1 su bardağı toz şeker. 3 çorba kaşığı un. Tepeleme doldurdum. Bir bardaktan bir parmak eksik geldi. Her gram kaçtı? 27 gramdı. Grama soran seyircilerim için söylüyorum. 2 çorba kaşığı nişasta. Nişastamız mısır nişastası değerli seyircilerim. Nişastayı da aldım. 1 paket vanilya. Hemen ocağın ateşini yaktım. Yumurtanın sarısı lazım. Tüm yumurta koymuyoruz kremalara. Sadece sarısını ekliyoruz. Evet, sarısı bakın şu anda kremanın içinde. Çok güzel bir krema oluyor. Şu yapmış olduğumuz krema tüm pastalarda kullanabileceğiniz bir krema değerli seyircilerim. Çırpma teliyle karıştırarak kaynatıyorum. Göz göz olunca birlikte devam edelim. Evet efendim, gelin pastamızın kreması ceylan gözü oldu, pıtı pıtı kaynadı. 2 dakika pişirdim. Şimdi ocağın ateşini kapattım. Kıvamı böyle. Bu koyulukta. Görelim şöyle bir. Değerli seyircilerim, bakın görüyor musunuz? Sıcakken bu koyulukta. Aman dikkat edelim çünkü her marka nişastaya göre performans değişebiliyor. Kaşıklarınızı dolu dolu koyun. Mısır nişastasında çorba kaşığı ile koyduğumuz nişastadan bahsediyorum. Kremada. Sevgili seyircilerim, hemen şimdi kekini kontrol edeceğim. Batırıyorum çubuk. Görüyorsunuz şu anda hiçbir sıvı yok. Süreme bakıyorum, 170 derece, 20 ile 25 demiştim. Tam 30 dakika oldu. 30 dakika yeterli geldi değerli seyircilerim. Şimdi bakın, son derece pastanın yapımı da kolay. Kek pişerken kremayı hazırlıyoruz. Krema hazırlandı. Hemen ocağın ateşini kapatıyorum. Krema ilk sıcaklığı çıkıyor. Ilığa doğru gelince normal sıvı krema ile buluşturacağım. O sırada da kek soğumuş olacak. İkisi de soğuk hale gelince buluşma vakti diyoruz. Islatmak için bu kekin ıslatılması gerekiyor. 2 bardak süte 2 çorba kaşığı toz şekeri buluşturacağım. Burada az şekerli bir şerbet yapıyorum. Şöyle ara sıra karıştıracağım. O sırada şekeri erimiş olacak sevgili seyircilerim. Şimdi krema ve kek soğusun. Ondan sonra gelin pastamızı tamamlama bölümüne geçiyoruz. Çok heyecanlı bir an. Pastamızın
Keki pişti. Soğuk hale geldi. Kremamız aynı şekilde soğudu. Ve şimdi keki yumuşatma bölümüne geçiyoruz. Gelin pastasının keki yumuşacık olmalı değerli seyircilerim. Bakın şöyle sünger gibi çekecek. Hatta kürdanım nerede? Bir iki yerden de şöyle bir delikler açarsam güzel olur. Kolay çekmesi için. Şöyle 3-5 yerinden şöyle tık 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 hemen bir çöp şişimi batırıyorum. Batırmasak da çeker zaten. Her şekilde çeker. Şöyle özellikle önce bir köşelerden bir geçelim. Köşe kısımlar çünkü daha çok ısıya maruz kalan bölüm olduğu için. Önce köşelerden geçtikten sonra her yerine gezdirerek soğuk süt, 2 çorba kaşığı toz şeker ile karıştırılıp güzelce az bir şey tatlandırılmış oldu. Çok az bir şey bakın. Tamamen sütünü çekti gördük mü? Gördük. Şimdi hemen yer değiştireceğim. Burayla burayı yer değiştiriyorum. Değerli seyircilerim. Şimdi kremayı çalıştırma vakti. Kremanın çok önemli bir püf noktasına gelmiş bulunuyoruz. Kremada şanti veya süt reyonunda satılan marketlerdeki burası şekersiz bir kremadır. Küçük paketlerde 200 mililitre paketlerde satılıyor. Çünkü seyircilerimiz soruyorlar bu nasıl bir krema Oktay Usta diye. Marketlerde süt reyonunda şekersiz krema. Bismillahirrahmanirrahim. Ortadan başlayalım ki sağa sola atmasın. Yavaş yavaş açıyı genişletiyorum. Bu kremamızı yaklaşık olarak bir 3 dakika çalıştıracağız. 3 dakika çalışmasındaki amaç kremanın gerçek bir krem yapıya kavuşması, damakta unutulmaz bir tada dönüşmesi için yapıyoruz bu işlemi. 3 dakika mikserle çalıştırıyorum. Sonra kek arasına muz dilimleri ve krema. Üzerine bol Hindistan cevizi. Haydi bakalım. Bismillah çalıştırıyorum. Evet efendim şu anda kremamız hazırlandı. Değerli seyircilerim 3 ile 5 dakika arasında mikserin en yüksek devirinde köpürtüyoruz. Kıvamını paylaşayım. Bakın görüyor musunuz şu kıvamın güzelliğine bakın. İpeksi bir yapıdan bahsetmiştim. Yumuşacık böyle damakta gerçekten güzel bir tat bırakan bir krema oldu. Değerli seyircilerim sizler için. Evet gelin pastası dedik. Kremamız hazır. Hemen şuraya alıyorum. Buraya muz doğrayacağım. Muz güzel olur sevgili seyircilerim. Seviyorsanız artı buraya biraz da damla çikolata da koyabilirsiniz. Ama bu gelin pastasının özelliğinin bir tanesi de beyaz olması. Çünkü her şey beyaz olacak. Kreması, keki bakın aşırı pişmiş değil. Koyu bir renk almasın. Tamamen beyaz. Beyaz bir örtüde olan bir pasta. Çünkü üzeri de bol Hindistan cevizli bir pasta. İçine muz yakışır. Ondan dolayı muz ekledim. Çünkü beyazlar grubunda. Değerli seyircilerim isterseniz bak ne olabilir? Beyaz deyince mesela beyaz çikolata rendeleyebilirsiniz. Ama her şey beyaz olsun. Bu pastadaki tüm ürünler beyazlardan oluşup güzel böyle harika bir pasta olacak. Unutulmaz bir pasta. Girişte komşularım selamlaştılar. Akşama dedim gelin size çay ile birlikte gelin pastası ikram edeceğim dedim. Komşularınıza, arkadaşlarınıza, dostlarınıza, sevdiklerinize güzel pastalar ikram edebilirsiniz. Sevgiyle, severek hazırlayın. Yiyenlere inşallah şifa olsun. Tüm yemeklerinizde, tatlılarınızda güzel niyetleri, duaları yapmayı unutmayın değerli seyircilerim. Çünkü dua ederseniz güzel besmelesi çekilmiş, duası edilmiş tüm tatlar gerçek manada güzeldir. Evet efendim şimdi muz üzerine hazırlamış olduğum özel kremam. Kremanın güzelliğine bakın. Geliyor sevgiyle iniyor. Bakın bak Allah Allah.
öyle güzel bir krema oldu ki bu güzellikler sizin de sofranızda olacağı için çok mutluyum. Tüm güzellikleri, detayları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Açıklamalar bölümüne malzeme listesini yazıyorum. Sizden tek ricam ve isteğim sevgili seyircilerim atlamadan izleyin. Çünkü maliyet harcayacaksınız, zaman harcayacaksınız. Hazırladığınız tüm tatların ve lezzetlerin gerçek manada güzel olabilmesi için videoları sonuna kadar atlamadan izleyelim lütfen. Pastamızın artık son final bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Bir bardak ölçüye koymuştum. Yeterli gelmedi. Yarım daha ilave ettim. Toplamda 1,5 su bardağı Hindistan cevizi oldu değerli seyircilerim. Şu anda oda sıcaklığına geldikten sonra pastamız tamamen şöyle kontrol ediyoruz. Hemen hemen oda sıcaklığına gelmiş. Buradan sonra 2 saat ya da 3 saat buzdolabında bekleyecek, soğuyacak. Buz gibi olan pastamız beraberinde çaylar ya da kahveler güzel sohbet eşliğinde Oktay Usta'dan gelin pastasının sunum bölümü diyoruz. Gelin pastamız servise hazır hale geldi. 3 saat buzdolabında beklettim. Bakın üzeri Hindistan cevizi kaplı bir şekilde güzel bembeyaz bir pasta. Gelin pastası. Önce 3'e kesiyorum. Gelin pastamızı istediğiniz büyüklüklerde kesebilirsiniz. Ben bugün pastayı şöyle biraz babacan olsun istediğim için burayı 5'e böleceğim. Hemen hesaplıyoruz şuradan. Tamam yeterli. Şöyle şuradan kestiğim zaman 5 dilime bölüyorum. Dilimler biraz büyük olacak. Değerli seyircilerim. Hatta şuradan şöyle bir tane büyük çıkarayım da kırmızı tabağımda sunum yapmak istiyorum. Büyük bir dilim gelin pastası. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mıyız arkadaşlar? Dalıyoruz pastanın içine doğru. Muzlu gelin pastamız ana gövdeden ayrılıyor. Şu güzelliğe bakın. Aman ya Rabbi. Gelin pastamızın doku testine geçiyoruz. Bakalım nasıl yumuşak olmuş. Bu pastanın özelliği çok yumuşak olması. 5 çayında sevdiklerinize ikram edebileceğiniz bir pasta olması. Şu güzelliği görüyor musunuz? Sevgili seyircilerim bakın kek yumuşacık. Üstünde ipeksi kreması ile birlikte. Şimdi şuradaki dilimleri hemen keseyim isterseniz. Dilimleri de görelim. Bakın ne kadar yumuşak. Adeta pamuk gibi 5 çayında güzel bir pasta. Değerli seyircilerim şöyle getiriyor çatalınızı. Şu şekilde bastırıyorsunuz. Ve sonra sevgiyle gidiyor damaklara. Değerli seyircilerim şu ana kadar kanalıma abone olmayan dostlarımız varsa davete icabet ederseniz çok mutlu olurum. Hedefimiz önce 1 milyon. 1 milyona doğru adım adım hep birlikte ilerliyoruz. Facebook'ta, Instagram'da ve tüm platformlarda sizlerle birlikteyim. Beni oralardan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.